Herkese selam. Ben Sümeyye. Benimle beraber dünyaya buradan bakmaya hoş geldiniz. Bugün karşınıza sadece bir mikrofonla değil, bir elimde de bir fırçayla çıkıyorum. Ben anlatırken fırça umuyorum ki kendi yolunu bulacak. Tıpkı hayat gibi plansız, olağan, olması gerektiği şekilde. Bazen kontrollü, bazen savurgan. Bugün kendimi anlatarak sizin vaktinizi almayacağım. Çünkü sizle konuşmak için çok uzun zamandır hazırlanıyorum. Ve bu ilk kaydı alırken çok heyecanlıyım. O yüzden hemen konuya geçmek istiyorum. Hazırsanız buradan bakmaya başlayalım. Bölüm 1. Travma mı trend mi? İlk durağımız travma. Ben kendisine çağımızın hastalığı diyorum. Ama gerçek bir hastalık değil. Bazı trendler hastalık derecesinde insanların üzerine etiket gibi yapışır ya, o cinsten. Farkında mısınız? Artık sabah kahvesi gibi bir şey oldu bu. Siz de sıkılmadınız mı? Travma, travma, travma. Yani günde 40 kere duymadan kendimize gelemiyoruz herhalde bu kelimeyi. Kim uydurdu bunu? Nereden girdi bizim hayatımıza bu? Ne zaman girdi? Böyle son 3-5 yılda bir ayyuka çıktı. Öncesindeki sohbetlerimizde biz duygularımızdan bahsediyorduk. Hissettiklerimizden, yaşadıklarımızdan. Ama şimdi her şeyin genel bir adı var. O yüzden çok konuşmaya da gerek yok, değil mi? Travma. Bugün travmayı nasıl aşacağız? Travma nedir? Neler yapılır? Terapi rotaları, terapistimden öğrendiklerim gibi şeyler anlatmayacağım size. Eğer böyle şeyler bekliyorsanız çok üzgünüm. Burası orası değil. Biz bugün travmaya buradan, yani bambaşka bir pencereden bakacağız. Mesela anne babama bakıyorum. Travmayı benden öğrendiler. Sizde de var mı bu? Düşünüyorum da bu insanlar hiç mi kırılmadı? Hiç mi yokluk görmediler? Hiç mi terk edilmediler? Hiç mi acıları olmadı? Hiç mi hayal kırıklıkları olmadı? Bence bizden fazlasını da gördüler. Ama zihinleri maşallah hepsinin demir gibi. Biz de onlara şey diyoruz ya, siz anlamazsınız, çağ dışısınız, sen ne anlarsın? Travma işte bu, ben terapiste gideceğim. Bu şımarıklığı birçoğumuz yapmıştır, değil mi? En azından ben yaptım. O zamanlar onlarla konuşmak da çok iyi gelmiyordu çünkü çok anladıklarını düşünmüyordum. Ama şimdilerde çok güzel sohbet edebiliyoruz. Çünkü biraz daha farklı bir yerden bakınca onlarla da buluşmaya başladım. Mesela onlarda travma diye bir şey yok. Onlardaki paylaşmak, konuşmak, ağlamak, gülmek, yani yaşadığın herhangi bir şey sana ne kazandırıyorsa ya da ne kaybettiriyorsa, ne hissettiriyorsa onu o an yaşamak ve yaşayıp o duyguyu tükettikten sonra kalkıp devam etmek. Bu ana kadar söylediğim hiçbir şey buradan bakınca ne yeni nesilde ne bizim kuşakta kimsede yok. Çünkü biz konuşmuyoruz, anlatmıyoruz. Duygularımızın farkında değiliz. Her şey bir travmadır, tutturmuş gidiyoruz. Antikacı gibiyiz. Yaşadığımız her şeyi de kendimize yük ediyoruz. Bir gün değerlenir diye. Öyle bir saklıyoruz ki onları. Travma 1, travma 2, travma 3. Hepsinin bir adı, bir etiketi var tabii. Bir gün bunu birine satarım diye hepsini öylece saklıyoruz. Bu bir tüketim çılgınlığı değil mi ya? Çok gerçek dışı geliyor bana. Diyorlar ya, terk edildim, benim bağlanma travmam var. Hayır hayatım, senin bağlanma travman falan yok, korkuların yok. Sen sadece bir ilişki içinde kalıp savaşacak kadar cesurdun, bunu yapmak istiyordun, istediğin şeyin arkasındaydın. Karşındakinin cesareti yoktu ya da bu ilişkiyi yaşamayı tercih etmedi. O senin onu gördüğün kadar karakterli ve omurgalı duruşu olabilen biri değildi. Ve sen o gittiğinde üzüldün, ağlamak istedin, yıprandın. Çünkü çok umutluydun bu ilişkiden. Bak, bunun bir sürü duygusal olarak adı var. Tek bir kelimeyle benim artık bağlanma travmam var deyip o biraz önce söylediğim antikacılar gibi yarın bir gün onu birine satmak için kenarda saklayamazsın. Yarın bir gün gerçekten karşında durabilen biri çıkacak. Ama sen alacaksın onu o tozlu raftan. O adama satacaksın. Biraz kendimizi kandırmayalım ya. Bu kadar modanın esiri, bu kadar tüketimin o çılgınlığında kendimizi savruluyorken bulmayalım. Biraz toparlayalım kendimizi, olur mu? Ya da mesela aldatılan biri. Aldatan biri yetersizdir. Aldattı diye senin bundan sonraki hayatında en yakın arkadaşlarına bile benim artık güven sorunum var, benim söylenen söze inanmakla alakalı güçlük çekiyorum deyip bunu da yine bir travmaya dönüştüremezsin. Aldatmak karşıdaki kişinin yetersizliği, bir doyumsuzluk, bir iradesizlik.
Ve bunun sende bıraktığı şey ikinci olma ya da başkasına tercih edilememe duygusu. Bunların hepsi üzücü. Üzül, otur, ağla. Duyguların nasılsa onu öyle yaşa. Giden kişi ya da aldatan kişi senin içinde bir sızı bıraktı. O sızının verdiği acı, o acıyı yaşasana. Ben onun için mi üzüldüm dedirteceğim kendime deyip köşelere saklanmak yerine acını yaşasana. Ama yok, biz her şeye bir panjur indiririz, kapatırız. Travmam var deriz. Olur biter. Şimdi size kendi hayatımdan çok gerçek ve çok içten bir örnek vereceğim. Ben de bu söylediğim o moda çılgınlığı var ya, tüketim çılgınlığı. Tabii ki. Koşa koşa en önde uydum buna. Terapilerden çıkmıyordum falan. Çünkü neden? Aile içinde sosyal medyada gördüğüm şekilde sevilmediğim için ben ailesi tarafından yeteri kadar sevilemeyen çocuklar sıfatına kendimi koyup travmalı olarak atfettim. Anneyle ilgili olan şeyler arkadaşlık ilişkilerimi, babayla olan şeyler erkeklerle olan ilişkilerimi etkiledi. Çünkü bunlarla alakalı travmam var benim. Öyle söylüyorlar. Girin sosyal medyaya. O çok bilmiş, çok okumuş, her şeyin farkında. O modayı size satmak için o kadar güzel anlatıyorlar ki. Ben de tabii satın aldım yani. Hem de en yukarılarda. Hiç gözümün yaşına bakmadım. Sonra bu terapi sürecinde terapiyi kendi kendime ben bıraktım. Sonra oturdum ve düşündüm. Zaten uzun zamandır podcast için çok fazla şey düşünüyorum. Ayıklamaya çalışıyorum. Bu süreç benim kendi hayatımda da birçok şey fark etmeme sebep oldu. Ben küçükken, korktuğum için değil bu arada, 8-9 yaşlarındayken gece tuvalete kalkıyordum. Ve tuvalete kalkıp kapının önünde durup babamı çağırıyordum. Gelip ışığı açsın diye. Halbuki kalkmışım, tuvalete kadar gitmişim, kapının önündeyim. Açsana ışığı, değil mi? Hayır. Ben baba adam her gece bir kere bile olsun öf demeden, ki babam bazen vardiyalı çalışırdı. O yüzden gece çok geç gelebilirdi. Ona rağmen bir kere bile öf demeden bana her gece kalktı, geldi, o ışığı açtı. Ben tuvalete girdim, çıkmamı bekledi, beni yatırdı ve sonra o da yattı. Bunu aramızda bir ritüel haline getirdik. Bu bizim aramızda bir seni seviyorum deme şekliydi. Şimdi bu kadar güzel bir bağlantıyı ben çocuk aklımla kurmuşum. Seni seviyorum doğrudan söylendiğinde gerçek bir sevgi olduğunu göstermez. Hatta bazen doğrudan söylendiğinde gerçek bile olmuyor. Ama kendi yolunu bulmuş, kendi bağlantısını, kendi köprüsünü kurmuş bazı seni seviyorumlar. Yani çocuk Sümeyye ve babasının arasındaki bu köprü, seni seviyorumun en güzel, en doğal hali. Şimdi bu adam gelip benim başıma sürekli seni seviyorum yavrum, seni seviyorum kızım bilmem ne diye fısıldamadı diye ben tüm aileye düşman mı olayım? Tüm erkeklere düşman mı olayım? Çocuk aklımla bunu bir problem haline getirmeden anlayabilmiş, algılayabilmişim, hızlıca çözüm üretmişim, yolunu bulmuşum ve ne kadar mutlu olmuşum. Her gece uyanmak benim için de aslında bir külfet de, yani çocuksun ve her gece uykundan kalkıyorsun. Bu da zor. Ama beni ne kadar mutlu hissettirdiyse o ritüel, ben bunu hiç üşenmeden yapmışım. Keza karşı taraf da öyle. Hiç üşenmeden her gece kalkmış. Şimdi çocuk aklımla başarabildiklerimi 30 yaşındaki bene bakıyorum. Tek bir kelimeyle travma deyip günümüzün trendi bakıyorum ne var? Travma çok trend. Hemen travmalarımı bulmalıyım. Bende de vardır çünkü ben trende uyarım. Kesin vardır. Çocuk aklımla yaptığımı bugün yapamamışım yani. Şu an buradan bakınca farkındayım ama o zaman değildi. Belki sizin de böyle fark etmediğiniz ama buradan bakınca kurduğunuz bir sürü köprü vardır. Artık bir durup bu travma zırhının altına sığmayı bırakalım mı? Herkesin dilindeki kalıplara, trendlere göre yaşamak zorunda değiliz. Ve birçok trend, birçok kalıp bize uymuyor. Kaç tane duygunun farkındayız? Kaç tane duyguyu doyasıya yaşıyoruz? Hiçbiri. Benim çocukluğumda başarabildiğim o ışığı açmak gibi, herkesin kendi ışığı altında aydınlanabildiği, o anların kıymetini bilelim. O anlara iyi ya da kötüyse hiç fark etmez. En gerçek hali neyse o anların değerini bilelim. O anlarda bir şey gizli, sana bir şey söylüyor, sana bir şey öğretiyor. Vardır bir şey, sen bir de bugün düşün. Bir de buradan bak. Mutlaka bir şey bulursun. Belki de bu zamana kadar görmediğin bir şeyi görmeni sağlayacak.
Yani şimdi demek istiyorum ki popüler kültürün esiri olmadan, popüler kültürün bize yapıştırdığı etiketlerden uzak, sadece biz insan olarak gerçeklerle her şeyi olduğu gibi yaşamaya başlayalım. Her şeyi olduğu gibi yaşamaya devam edelim. Buradan bakmak belki size iyi gelir, belki de gelmez. Ama fark ettirsin yeter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize, o etiketsiz ruhunuza çok iyi bakın.